Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Cemal Akay. Bugün bu programda sizlerle ağız kanserleri, klinik belirtileri, bunların ayırıcı tanıları, erken teşhisleri ve tedavileri ile ilgili bilgiler sunmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi kanser dokusu kontrolsüz büyüme gösteren ve vücutta yayılım etkisi olan, hayatı tehdit eden bir rahatsızlık durumu. Vücuttaki bütün bölgelerde ortaya çıkabileceği gibi ağız ve çeneler bölgesinde de çok sıklıkla maalesef bu lezyonlarla karşılaşıyoruz. Ağız kanserleri genellikle ağız boşluğundaki tüm dokulardan kaynaklanabilir ama en çok ağız tabanında, dilde, diş etlerinde, yanak dokusunda ortaya çıkan ülsere, şişlikler şeklinde ve özellikle de çok ağrılı lezyonlar. Burada bizim tabii ağız ortamı her an için bir kronik iritasyona maruz kalabiliyor. Bir takım kötü alışkanlıklar, dudak ısırma, yanak çiğneme gibi ya da yapılan restorasyonlar, dolgular ve protezlerin keskin kenarları, özellikle tütün çiğneme, alkol gibi kötü alışkanlıkların olması ve hastalarda kontrol edilemeyen immün direnç bozukluğuna yol açan sistemik rahatsızlıkların, örneğin kontrolsüz diyabetin olması ya da bir AIDS hastalığının söz konusu olması, kanser hastaları, organ nakli yapılmış olan hastalarımızda nakil reddedilmesini engelleyen bir takım ilaçların kullanılması, kortizon gibi, bu gibi durumlarda maalesef hastalarda daha fazla ortaya çıkan ülserlerle karşılaşıyoruz. Ve bunlar son derece ağrılı, hastaların yemek yemesini, bazen konuşmasını engelleyen klinik belirtiler gösteriyorlar. Ağız kanserlerinde tanı için tabii ki lezyonun klinik belirtileri çok önemli. Eğer bir travma varsa, o travma ortadan kalktığı halde 2 hafta gibi bir süre geçtikten sonra hasta kontrole geldiğinde lezyon iyileşmiyorsa, bu durumda mutlaka bir ensizyonel biyopsi almamız lazım ve bir histopatolojik incelemeyle oradaki dokuda meydana gelen tümör iyi huylu mu ya da kanser mi? Genellikle bizim bölgemizde, ağız, diş ve çeneler bölgesinde squamöz hücreli karsinomalar %90 oranında görülüyor ve maalesef ki bu lezyonların prognozu çok iyi değil. Çok radikal cerrahi tedavilerle eksizyonlar gerekiyor ama tabii ki metastazlar varsa tedaviye radyoterapi ve kemoterapinin eklenmesi şart. Ne kadar erken yapılırsa bu tedaviler, hastalarımızda yapılacak olan çene rezeksiyonları o kadar küçük sınırlara sahip olur ve neticede daha az fonksiyonel ya da estetik problemler ortaya çıkar ve kişinin yaşam ömrü uzar. İlerlemiş vakalarda ve tedavi geciktirildiğinde hastaların büyük bir bölümünde maalesef bir 20 ay içerisinde hayatlarını kaybetme durumları da söz konusu olabiliyor. Hakikaten erken teşhisli diş hekimlerinin rolü çok önemli. Hastalarımızın da olası bir diş ya da diş eti problemi yaşadıklarında şişlik, ağrı, doku artışı gibi durumlarda daha erken, belki 6 aydan da önce mutlaka erken dönemde diş hekimlerine başvurmalarında büyük fayda var. Zaten bu tedaviler planlanırken diş hekimi, onkolog, kulak burun boğaz ya da plastik cerrah hep beraber bu tedavi protokolünü yürütmekteler ve en iyi sonucu almaya çalışmaktalar.